8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğum Doktor Nihat Dik. Yine muhteşem konulara değineceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bizi aydınlattınız ışıl ışıl enerjinizle. Sağ olun Şebnem Hanım, teşekkür ederim. Herkese kocaman günaydın. Evet, bugün de yine çok böyle merak edilen estetik bir uygulamadan bahsedeceğiz. Değil mi? Buyurun, sorun özellikle bakayım. kadınların en büyük sorunları olan bir uygulama bu. Bende de var. Leke tedavisinden Evet. konuşacağız hocam bugün. Cildimizde leke neden oluşur? Tam da zamanı değil mi leke konuşmanın? Çünkü ciltte leke oluşmasının sebebi güneş. Güneşteki o ultraviyole ışınlar derimizin altına işleyip o derinin altında mutasyonlara, yani o radyasyonlu ultraviyole A, B, C dediğimiz o ışınlar derinin altına işleyip orada kanser yapmasın diye derinin kendini korumak maksadıyla oluşturduğu siyah şemsiyecikler. O siyah şemsiyecikler ışığı tutuyor ve alttaki bebek yeni üreyen hücrelerimiz böylece kanser olmaktan kurtuluyorlar. Kanser Peki neden olmaktan böyle kurtuluyor oluyor? ama lekeleniyoruz. Evet, neden lekeleniyor? Leke vücudun kendini koruma mekanizması. O siyah şemsiyeleri tutmasalar kanser olacaklar çünkü. Bundan dolayı o siyah lekeler oluyor. Veya işte yanlış şeyler kullanıyoruz. Güneşe çıkarken parfümler, spreyler ya da işte o kolonyalı şeyler. Yani cildimizi enflamasyon yapan, tahriş eden şeyleri kullanıyoruz. Ya da işte cildinize bir uygulama yaptırıyorsunuz, soyduruyorsunuz. Sonrasında koruyamıyoruz galiba. Çünkü benim böyle Güneş bir tecrübem var koruyucu hocam. sürmemek. Güneş koruyucu sürmemek, bir de o yazın belli öğlen sıcağı işte deriz ya 12 ile 4 arası 5 arası, aman ha güneşte denize girmeyin, güneşte kalmayın. Güneş yağı sürersiniz vücudunuza ama yüzünüze özel 30 faktörlü veya üstünde güneş koruyucu sürmeniz lazım. Bronzlaşmak istiyorsanız vücudunuza 8 faktör sürün. Bronzlaşırsınız. Yüzünüze Evet, de ama sürün. yüzünüze... Ama hiçbir zaman kurumasına ve o güneşin dik ışınlarının altında kalmamak lazım. Eğer kalırsak ne olur? O siyah siyah şemsiyecikler çıkar. O siyah şemsiyecikler size hücrelerinizin mutasyona uğrayıp kanserleşmesini önlerler. Sebebi yine biziz. Yüzümüzü korumadık, vücudumuzu korumadık, bundan oldu. Peki bunlar olursa kozmetik olarak çok kötü gözüküyor. Düşünsenize şöyle siyah bir leke, böyle siyah bir leke. Genelde de hep burunda. Niye hep buralarda oluyor? Şu elmacıklarımızda da çok Evet, oluyor. neden elmacıkta, burunda ve alında olur? Daha çok güneşe maruz Güneşe kaldığı dik için. gelen Evet. yerler. Çünkü yanaklarınızın olduğu yerlere bakın, onlar hep yatay. Şöyle duramazsınız, güneşte böyle dolaşan adam gördünüz mü? Yok. Hep böyle şey yaparız, hep de böyle de güneşe bakarız. Ya güneş hep bir şekilde hep buralara çarpar. Yani dik olan yerlere. Çok merak ediyorum hocam. Güneş lekeleriyle yaşlılık lekeleri arasındaki fark nedir? Güneş lekeleri şöyle, güneş lekeleri bir anda oluşur. 10 yıl kendinizi korursunuz, bir kere korumazsınız, fazla güneşte kalırsınız, pat diye oluşur. Yaşlılık lekeleri ise uzun yıllar içerisinde azıcık güneşle oluşur ve yaşlılık lekeleri o söylediğimiz alanlarda değil, her yerde birden olur. Evet. Güneş lekesi belli yerlerde Belli olur. yerlerde. Yaşlılık lekesi el üstlerinde olur, kolda olur, boynunuzda, dekoltede, alnınızda, yüzünüzde, her yerde olur ve bölge bölge olurlar. Bunlar yaşlılık lekesidir. Yavaş yavaş oluşurlar. Ama tedavi hep aynı. Tedavi. Bu zamana kadar tedavide şunu yapıyorduk hep. İşte biz bunları peeling yapalım. Biz bunlara bitkisel peeling, kimyasal peeling, yok efendim ışık peelingi, yok efendim biz bunlara karbondioksit lazer yapalım, yok efendim biz bunlara şunu yapalım, bunu yapalım. Ama yapıyoruz, ediyoruz, her şey güzel de 3 ay sonra gene geliyor. Evet, çok kendini tekrarlayan bir Gene şey geliyor. leke. Hidrokinonlu kremler kullanıyoruz, arbütünlü kremler kullanıyoruz. Çok gayet güzel açılıyor. Her şey güzel. Oh ne güzel oldu diyoruz. Kurtulduk Bu sefer seviniyoruz. doğru doktoru buldum, doğru kremi buldum, doğru şey. 3 ay sonra bırakıyorsunuz. Ben Gene bunun geliyor. mağdurlarından biri olduğum için Evet. farkındaysanız Yine geliyor. özellikle Ne altını olacak? çiziyorum. Tekrar dönüyor Bunun için lekeler. özel üretilmiş bir teknoloji var. Bunun için 1927 nanometre tulyum enerjisiyle çalışan akıllı lazer üretildi yakın zamanda. Peki bu ne yapıyor? Diğer lazerlerden veya diğer şeylerden farkı ne? Bu da soymuyor mu? Hayır efendim. Bu şöyle yapıyor. Bu lazer lekenin üzerine geldiği zaman, şu saati leke düşünün. Geldiği zaman saatin üzerine, yani lekenin üzerine yanlamasına patlıyor. Hani bazı bombalar var ya, böyle çarpınca sağına soluna patlar, onları bir daha patlatır. Bu lazer öyle bir ışın. 1927 nanometre, tamamen melanine duyarlı. Melanin kim? Lekenin kendisi. Lekenin kendisi.
Melanine duyarlı lekeler tam çarpıyor ve sağına soluna doğru dağılıyor ve sağındaki solundaki melaninleri de patlatıyor. Ve bu melaninler parçalanıyor ve daha sonra makrofaj dediğimiz vücuttaki çöpçü kamyonlar tarafından gelip bu parçalanmış melaninler o bölgeden toplanıyor. Onun için bu lazerleri uygulama seanslarımız bizim 2 ayda bir olur. Neden? Çöpçüler gelip etraftaki pislikleri toplayıp götürsün diye zaman veririz. Peki kaç seans uyguluyoruz hocam? Hafif lekelerde 1 seans, ağır lekelerde 3+1 seans. 3+1 ne? 3+1 şu. Bir kere yaptım, 2 ay bekledim. İkinciyi yaptım, 2 ay bekledim. Üçüncüyü yaptım. Sonra 6 ay ara verdim. Rebound olmasın diye. Koruma seansı tekrar yaptınız aslında. Evet, 3+1 koruma seansı. seansı o 1. 3 seans. Ağır lekelerde de 3 seans. Peki bütün lekelerde sonuç alabilir miyim? Bu tulyum lazerden, yani akıllı lazerden sonuç alabilir miyim? Hayır, alamam. Niye alamam? Çünkü şundan. Bu lazer epidermisteki lekeleri tedavi ediyor. Dermiste yerleşmiş çok daha eski yaşlılık lekesi olabilir ya da çok derin yanıklar veya da işte derin lekeler olabilir. Bunlar da ne yazık ki üst seviyesindeki lekelerde etkili, alt dermis dediğimiz orta tabakadaki lekelerde o kadar etkili değil. Bunun için de ayrı dual terapi diye yeşil ışık olarak benim Türkçe'ye çevirdiğim yeşil mavi, aslında 2 tane ışığı kullanıyor, yeşil mavi ışık. Böyle bir lazer var. Bunu da Avustralyalılar geliştirmiş. Daha önceki akıllı lazeri Güney Koreliler geliştirmişti. Bu lazerleri aldım, topladım, getirdim Türkiye'ye. Peki ağrılı, acılı bir uygulama mıdır? Uygulama esnasında anestezik krem uyguluyorum ve soğuk hava tutuyorum. Yaklaşık 15 dakika, 20 dakika sürüyor bu uygulama. Tüm yüzünüze yapsam bile. Uygulama anında bir sıcaklık hissediyorsunuz. Yani böyle bir hani Adana'nın sıcağı olur ya 50 derece gidersiniz. Aynen öyle bir sıcak oluyor. 15 dakika sonra aniden kendinizi geri İstanbul'da hissediyorsunuz. Uygulama sonrasına döndüm. Yüzümde şişlik, ödem, kızarıklık. Bunların hiçbiri olmuyor. Diğer lazerler gibi değil. İşte karbondioksit lazerden ya da diğer lazerlerden bildiğimiz o hatırladığımız kabuklanma, yanma, kızarma, kırmızılık, kabuklama, bunların hiçbiri olmuyor. Pudra şekeri şeklinde yüzünüz soyuluyor. Hissetmiyorsunuz bile soyulduğunu. İlk başta yüzünüzü çok yanıyormuş gibi hissediyorsunuz. 15-20 dakika sonra bir bakıyorsunuz. Kayboldu. Nereye gitti? Ağrı, sızı, hiçbir şey kalmıyor. Sonrasında 5 gün epitelizan su bazlı bir krem kullanmanız gerekiyor. Bol bol nemlendirmeniz gerekiyor yüzünüzü. 5. günden itibaren de benim ev ödevi olarak verdiğim hidrokinonlu, arbutinli, leke giderici özel kremler var ve mutlaka güneş koruyucu var. Ev kitlerimizi mutlaka Bunları kullanıyoruz. Güneş koruyucularımızı sürüyoruz. Epitelizasyon süresi boyunca, 3-4 hafta boyunca direkt güneşte temastan uzak duruyoruz. Çünkü cildinizin hassas olduğu dönemde leke olur. Ben sizi leke tedavisi yaptıktan sonra, ki leke tedavisi yapıldıktan sonra tekrar güneşe çıkmanız tavsiye edilmez. Hamilelik lekesi denen bir leke var, bilirsiniz. Evet. Lohusalık, şeylik lekesi. Neden olur? Hamile kaldığınız dönemde vücut çok hassaslaşır. Anne vücudu aşırı derecede hassastır. O hassas dönemde östrojen, progesteron, prolaktin hormonlarınız artar. Bu kadar hassas bir dönemde güneşe çıkarsanız işte şöyle hani eşarp takmış gibi aynen yüzünüz kapkara olur, diğer yerler beyaz kalır. Biz buna hamilelik, yani lohusalık lekesi diyoruz. Neden olur? Vücudunuzun enflamasyon olduğu, yani hassas olduğu dönem. Başka ne zaman hassastır? Mesela düşünün, kolunuza su döktünüz ya da yüzünüze çok tahriş edici bir peeling yaptınız. Güneşe çıkmayacaksınız çünkü cildiniz hassas. Hassas dönemlerde güneşten sakının. Uzun süre 4 saat 5 saat güneşte kaldınız, cildiniz yandı. Ne oldu? Hassaslaştınız. Ne olur? Kesinlikle. Leke olur. Peki her mevsim uygulayabiliyor muyuz bu lazer tedavilerini? Bu uygulama her mevsim uygulanabilir. Yazın yani akıllı lazer yazın da yapılır. Ancak İsveç'ten, Danimarka'dan, bilmem nereden gelen bir hastaysanız yaparım. Ama sonrasında Antalya'ya güneşe tatile gidecekseniz kusura bakmayın, yazın size hiç ellemem. Elimi dahi sürmem, bırakın leke giderici krem bile Ama vermem. leke tedavilerinin hiçbiri aslında yazın uygulanmıyor. Doğru Haziran'la Eylül arasında leke tedavisi gerekir. yapmamak lazım. Haziran'la Eylül arasında yapılacak tek şey var: güneş koruyucu kullanmak.
cildinizi soyacak hiçbir şey yapmayın. Ama ben evde oturuyorum, hiç güneş yüzü görmüyorum ya da efendim ben işte nerede, Kopenhag'da oturuyorum, Oslo'da oturuyorum ya da Minsk'te oturuyorum, o zaman yaparım. Ama buradan kalkıp tatil Antalya'ya gidecekseniz eğer ya da Türkiye'de geçirecekseniz Haziran'la Eylül arası benim kapımı leke için çalmayın efendim. Gelmeyin O yani. dönemde de dinlendirelim artık. O dönemde yalnızca besleyici kremler. Artı güneş koruyucu. Bakın leke tedavisinde %90 tedavi güneş koruyucudur. %10'luk tedaviyi doktor yapar. Peki şimdi biz bunları yaptırdık. Benim de lekelerim var. Ben size geldim. Tedavimi yaptırdım. Başarılı da sonuç elde ettim. Evet. Tekrar lekelerin bana dönme şansı ne kadar? Akıllı lazerde %20'yi geçmez. Ama diğer tedavilerin hepsinde %100 döneceğine garanti verebilirim. Akıllı lazerde şöyle bir şey var. Bir de eğer başka bir tedavi olduysanız, diyelim ki işte birkaç doktor dolaştınız ya da işte birkaç salon dolaştınız, size peeling yaptılar, lazer yaptılar, vardı azıcık lekeniz, daha da çok oldu. Evet, çok Direkt. o bende oldu mesela. Ben fraksiyonel lazer yaptırdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Karbondioksit lazerse yapılan lazer leke daha da artar. Karbondioksit fraksiyonel lazer bir leke tedavi cihazı lazeri değildir. O bir skar tedavi cihazıdır. Cilt soymaya işe yarar ama skar için, leke için çok fazla bir işe yaramaz. Çünkü melanositleri ve melaninleri yok eden bir dalga boyu yoktur. 10.200 nanometre ile, ki karbondioksit lazerinin dalga boyu budur, leke tedavi edemezsiniz. Leke tedavi etmek istiyorsanız melanini gören, melanine yani o siyah lekenin gördüğü ışık dalga boyu olan bir dalga boyuyla, yani çok daha düşük 1927 nanometre gibi veya kıl tedavisinde kullandığımız 755 nanometre Alexandrite lazerlerde olduğu gibi lekeye daha yakın dalga boyu kullanmak zorundasınız. Cildi soyan, skar tedavisi yapan karbondioksit lazer leke tedavisi yapmaz. O Yapsa lekelerimiz için akıllı lazeri. rebound etki yapar, daha çok leke yapar. Diyelim ki yandınız, başınıza da bir sürü iş geldi, cildiniz berbat oldu, geldiniz. Ben size akıllı lazer yapar mıyım? Yapmam. Önce kök hücre yaparım ya da vampir facelift yaparım. Önce bir cildinizi beslerim. PRP'ler yaparım. İçerisine hyaluronik asitler, anti-aging ürünler koyarım. Önce bir cildinizi yerine getiririm. Cildinizin tonusu, nemlenmesi. Önce bir cildiniz normalleşir. Normalleştikten sonra bir iki ay, belki 3 ay bu tedaviyi yaptıktan sonra bakarım cildiniz normale gelmiş, ondan sonra akıllı lazer yaparım. Zaten yanmışsınız, kurumuşsunuz, parşömen kağıdına dönmüşsünüz, üstüne bir çakmak da ben mi çakayım? Olmaz. Önce bir normalleştirmek lazım. Normalleştikten sonra leke tedavisine öyle geçmek lazım. Onun için olur da yanılır, yakılır, gider cildinizi yakarsanız, olduğunuz halden daha kötü hale düşerseniz üzerine tekrar lazer yaptırmayın. Önce cildinizi bir normal hale getirelim, sonra tedaviye geçelim. Bravo. Peki yaş aralığı nedir? Her yaş grubuna yapabiliyor muyuz? 18 yaşında örnek veriyorum, ben size 18 yaşında yeğenimi getirdim. Evet. Yapabilir misiniz bu tabii uygulamayı? 18 yaşında birine leke tedavisi yapmak daha kolay, daha hızlı sonuç alırsınız. Tek seansta alırsınız. Peki üst yaş sınırımız var mı hocam? Yok, üst yaş sınırımız yok. Leke tedavisinde isterseniz 100 yaşında gelin. 100 yaşında da size leke tedavisi yaparım. Olabiliyor. Bu yaşlılık lekelerinde de zaten son derece yaşlılık lekeleri etkili. çok kolay. Çok kolay. Zaten onlar genelde keratöz doku olarak deriden çıkıntılı oluyorlar. Onları tedavi etmek o kadar kolay ki. Onun için özel bir radyo frekanslı koter cihazım var. Bölgeleri uyuşturup üstüne hafif azıcık enerji verdiğinizde, pamukla sildiğinizde gidiyorlar. O kadar kolaylar. Onun için yaşlılık lekeleriniz varsa, ki genelde torunlar şey diyor, kaka kaka deyince el üstlerine torunlar hemen öyle koşup geliyor yaş almış hastalarım. Yaşlılık lekelerinden korkmayalım. Ama yaşlılık lekelerini tabii ki önce, yani lekeniz varsa, bir beniniz varsa, şeyiniz varsa tabii ki önce bir dermatolojik olarak, onun da biliyorsunuz ABCDE kuralı var. Ona göre bir incelemek lazım. Tabii ki önce bir dermatoloğumuzun bir dermatoskopla onu gerçekten bir incelemesi lazım. Karar veremiyorsa bir biyopsi alması lazım. Öyle her leke aman biz bunu lazerle sileriz, şudur budur dememek lazım. Ya malign, yani kansere yakın bir şeyse onu ellememek, cerrahi eksizyonla çıkartmak lazım. Her lekeye de ellememek lazım. Yani aslında işi biraz uzmanlarıyla yapmak lazım. İşin içinde mutlaka bir dermatoloğun bir görüşünün de olması lazım.
Peki yine leke ile ilgili bizi aydınlattınız hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Harika bilgiler verdiniz bize. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Yüreğinize sağlık. Yine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Evet, tam da leke mevsimi, leke tedavisi için bu zaman kaçmaz. Haziran ayına kadar herkese bol... Lekelerimizden arınalım Evet, ve akıllı lekesiz- lazeri tercih edelim o zaman. Evet, lekesiz günler diliyorum. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğum Doktor Nihat Dik'ti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Şimdi sırada ne var? TV8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.